İkinci suret, belagatındaki icaz-ı Kur'ani'nin hikmetini 5 noktada beyan edeceğiz. Birinci nokta, Kur'an'ın nazmında bir cezalet-i harika var. O nazımdaki cezalet ve metaneti, İşaratül İcaz baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi beyan eder. Saatın, saniye, dakika, saati sayan ve birbirinin nizamını tekmil eden neyse, Kur'an-ı Hakîm'in her bir cümledeki, heyatındaki nazım ve kelimelerindeki nizam ve cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki intizamı öyle bir tarzda, İşaratül İcaz'da ahirine kadar beyan edilmiştir. Kim isterse ona bakabilir ve bu nazımdaki cezalet-i harikayı bu surette görebilir. Yalnız bir iki misal, bir cümlenin heyatındaki nazmı göstermek için zikredeceğiz. Mesela, وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ Bu cümlede azabı dehşetli göstermek için en azının şiddetle tesirini göstermek ister. Demek, taklili ifade edecek cümlenin bütün heyetleri de bu taklile bakıp ona kuvvet verecek. İşte le'in lafzı teşkiktir. Şek, kıllete bakar. Messe lafzı azıcık dokunmaktır. Yine kılleti ifade eder. Nefhatun lafzı, maddesi bir kokucuk olup kılleti ifade ettiği gibi sigası bire delalet eder. Mastar-ı merre, tabir-i sarfiyesinde biricik demektir. Kılleti ifade eder. Nefhatundaki tenvini tenkiri, taklili içindir ki, o kadar küçük ki bilinemiyor demektir. Min lafzı, teb'iz içindir. Bir parça demektir. Kılleti ifade eder. Azab lafzı, nekal, ikaba nispeten hafif bir nevi cezadır ki kıllete işaret eder. Rabbike lafzı, kahhar, cebbar, müntakime bedel, yine şefkati ihsas etmekle kılleti işaret ediyor. İşte bu kadar kılletteki bir parça azap böyle tesirli ise, ikab-ı ilahi ne kadar dehşetli olur kıyas edebilirsiniz diye ifade eder. İşte şu cümlede küçük heyetler nasıl birbirine bakıp yardım eder, maksadı külliyi her biri kendi lisanıyla takviye eder, şu misal bir derece lafz ve maksada bakar. İkinci misal, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Şu cümlenin heyatı, sadakanın şerait-i kabulünün 5'ine işaret eder. Birinci şart, sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki, وَمِمَّا lafzındaki mini teb'iz ile o şartı ifade eder. İkinci şart, Ali'den alıp Veli'ye vermek değil, belki kendi malından vermektir. Şu şartı rezeknâhum lafzı ifade ediyor. Size rızık olandan veriniz demektir. Üçüncü şart, minnet etmemektir. Şu şarta rezeknâdaki na lafzı işaret eder. Yani ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan benim abdime vermekte minnetiniz yoktur. Dördüncü şart, öyle adama veresin ki nafakasına sarf etsin. Yoksa sefaate sarf edenlere sadaka makbul olmaz. Şu şarta yunfikun lafzı işaret ediyor. Beşinci şart, Allah namına vermektir ki razaknahum ifade ediyor. Yani mal benimdir. Benim namımla vermelisiniz. Şu şartlarla beraber bir tevsi de var. Yani sadaka nasıl mal ile olur, ilim ile dahi olur. Kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor. İşte şu aksama mimme lafzındaki ma umumiyetiyle işaret ediyor. Hem şu cümlede bizzat işaret ediyor. Çünkü mutlaktır, umumu ifade eder. İşte sadakayı ifade eden şu kısacık cümlede 5 şart ile beraber geniş bir dairesini akla ihsan ediyor. Heyetiyle ihsas ediyor. İşte heyette böyle pek çok nazımlar var. Kelimatın dahi birbirine karşı aynen geniş böyle bir daire-i nazmiyesi var. Sonra kelamların da mesela Kul huvallahu ehad'de 6 cümle var. 3'ü müsbet, 3'ü menfi. 6 mertebeyi tevhidi ispat etmekle beraber
şirkin 6 envaını reddeder. Her bir cümlesi öteki cümlelere hem delil olur hem netice olur. Çünkü her bir cümlenin 2 manası var. Bir mana ile netice olur, bir mana ile de delil olur. Demek Sure-i İhlas'ta 30 Sure-i İhlas kadar muntazam, birbirini ispat eder, delillerden mürekkep sureler vardır. Mesela قُلْ هُوَ اللّٰهُ لِأَنَّهُ أَحَدٌ لِأَنَّهُ صَمَدٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَلِدْ لِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ hem وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لِأَنَّهُ لَمْ يَلِدْ لِأَنَّهُ صَمَدٌ لِأَنَّهُ أَحَدٌ لِأَنَّهُ هُوَ اللّٰهُ hem هُوَ اللّٰهُ فَهُوَ أَحَدٌ فَهُوَ صَمَدٌ فَإِذَا لَمْ يَلِدْ فَإِذَا لَمْ يُولَدْ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Daha sen buna göre kıyas et. Mesela Elif Lam Mim ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَ. Şu 4 cümlenin her birisinin 2 manası var. Bir mana ile öteki cümlelere delildir, diğer mana ile onlara neticedir. 16 münasebet hatlarından bir nakş-ı nazmi-i i'cazi hasıl olur. İşaretül İcaz'da öyle bir tarzda beyan edilmiş ki, bir nakş-ı nazmi-i icazi teşkil eder. 13. sözde beyan edildiği gibi, güya ekser ayat-ı Kur'aniyenin her birisi, ekser ayatın her birisine bakar bir gözü ve nazır bir yüzü vardır ki, onlara münasebatın hututu maneviyesini uzatıyor. Birer nakş-ı icazi nescediyor. İşte İşaretül İcaz baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi şerh etmiştir. İkinci nokta, manasındaki belagat-ı harikadır. 13. sözde beyan olunan şu misale bak. Mesela, Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim ayetindeki belagat-ı maneviyeyi zevk etmek istersen, kendini nuru Kur'an'dan evvel, asr-ı cahiliyette, sahra-i bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında perde-i cumudu tabiata sarılmış olduğu bir anda, Kur'an'ın lisan-ı semavisinden Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard veyahut Tüsebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin gibi ayetleri işit bak. Nasıl ki o ölmüş veya yatmış olan mevcudat-ı alem, sebbaha, tüsebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Ve o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerde perişan mahlukat, tüsebbihu sayhasıyla ve nuriyle işitenin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet nüma ve birer nur-u hakikat eda ve küre-i arz bir baş ve ber ve bahar birer lisan ve bütün hayvanlar ve nebatlar birer kelime-i tesbih feşan suretinde arz-ı didar eder. Mesela 15. sözde ispat edilen şu misale bak. Ya ma'şaral cinni vel insi in istata'tum en tenfuzu min aqtaris semavati vel ardı fenfuzu la tenfuzune illa bisultan febi'eyyi âlâi rabbikuma tükezziban yurselu aleykuma şuvâdun min nârin ve nuhâsun felâ tentasiran febi'eyyi âlâi rabbikuma tükezziban وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Ayetlerini dinle, bak ki ne diyor? Diyor ki, ey acz ve hakareti içinde mağrur ve mütemerrit ve zaaf ve fakri içinde serkeş ve muannit olan ins ve cin. Emirlerime itaat etmezseniz, haydi elinizden gelirse hududu mülkümden çıkınız. Nasıl cesaret edersiniz ki, öyle bir sultanın emirlerine karşı gelirsiniz, yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir Hakim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki,
öyle azametli muti askerleri var. Faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler. Hem küfranınızla öyle bir Malik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, cünudundan öyleleri var, değil sizin gibi küçük aciz mahluklar, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüv-vü kafir olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, onunla öyleler bağlıdır, eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar, gülleler gibi küreler misüllü yıldızları üstünüze Allah'ın izniyle yağdırabilirler. Daha sair ayatın manalarındaki kuvvet ve belagatı ve ulviyet ifadesini bunlara kıyas et.